Ders 1. İşbirliğinin önemi. Bakış açınızı anlıyorum, ancak işbirliğinin daha iyi sonuçlara yol açacağını düşünüyorum. Bu ilginç bir nokta. Birlikte çalışmak farklı fikirleri beraberinde getirebilir. Kesinlikle. Ekip çalışması genellikle daha yaratıcı çözümlerle sonuçlanır. Evet ve topluluk ve destek duygusunu teşvik ediyor. İnsanların işbirliği yaptığında birbirlerinden öğrendiklerine inanıyorum. Kesinlikle. Farklı bakış açılarını paylaşmak anlayışı geliştirebilir. Ayrıca ekip içinde daha güçlü ilişkiler kurulmasına yardımcı olur. Tamamen katılıyorum. Projelerimizde daha fazla işbirliğini teşvik edelim. Evet, birlikte çok daha fazlasını başarabiliriz. Ders 2. Noel gösterileri. İsa'nın doğumuyla ilgili pek çok müzik performansı var. Noel'in onun gelişinin kutlaması olduğunu hatırlıyorlar mı? Evet, bu mesajı müzik aracılığıyla canlı tutmak önemli. Bu performansların bu kadar güçlü duygular uyandırmasını seviyorum. Kesinlikle. İnsanları güzel bir şekilde bir araya getiriyorlar. Evet, Noel ruhunun harika bir hatırlatıcısı. Her yıl bu etkinliklere katılmaktan keyif alıyorum, büyülü hissediyorlar. Ben de. Bu sezon birkaç performansı mutlaka yakalayalım. Harika fikir. Birlikte kutlamanın güzel bir yolu olacak. Ders 3. Shakespeare Tiyatrosu. Biliyorsunuz her yıl tiyatroya gelen seyirciler var. Evet. Ana cazibe, en iyi Shakespeare oyunlarından bazılarını görmektir. Kesinlikle. Eserleri insanları büyüleyen zamansız bir kaliteye sahiptir. Kesinlikle. Her performans seyirciye yeni bir şeyler katıyor. Ve canlı tiyatronun atmosferi gerçekten büyülü. Kabul ediyorum. Bu onun dehasını deneyimlemenin eşsiz bir yolu. Ayrıca oyuncuların yeteneklerini sergilemeleri için harika bir fırsat. Evet, seyirciler inanılmaz performansların keyfini çıkaracak. Gelecek sezonun başlaması için sabırsızlanıyorum, her zaman bir vurgu. Ders 4. Yavru köpek sürprizi. Yatak odasının kapısını açtı ve dışarı minik bir köpek yavrusu fırladı. Bunu görünce hepimiz çok şaşırdık ve çok sevindik. Biliyorum. Köpek yavrusu çok eğlenceli ve enerji doluydu. Evet, anında herkesin yüzünü güldürdü. O küçük mutluluk demetine aşık olmamak zordu. Kesinlikle. Yavru köpeklerin her gün neşelenmenin bir yolu vardır. Hepimiz onunla oynamak için toplandık, çok eğlenceliydi. O yavru köpeğin büyüyüp ailenin bir parçası olmasını görmek için sabırsızlanıyorum. Evet, herkes için heyecan verici bir yolculuk olacak. Ders 5. Kariyer tavsiyeleri. Kariyerimde biraz kaybolmuş hissediyorum, herhangi bir tavsiye. Stres yapmayın, bazen belirsizlik hissetmek yaygındır. Bunu duymak güven verici. Ne yapmamı önerirsin? Sizi neyin heyecanlandırdığını görmek için farklı seçenekleri ve ilgi alanlarını keşfetmeyi deneyin. Bu mantıklı.
Tutkularımla örtüşen alanlara bakmalıyım. Kesinlikle. Sizi motive edecek bir şey bulmak önemlidir. Yeni fırsatları araştırmaya ve değerlendirmeye başlayacağım. Harika. Süreç boyunca kendinize karşı sabırlı olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Desteğinizi ve teşvikinizi takdir ediyorum. Ders 6. Evcil hayvan dostu yasam. Evcil hayvanla günlük yaşam çok daha rahat. Kabul ediyorum. Evcil hayvanlar rutinlerimize çok fazla neşe katabilir. Ayrıca yaşayacak evcil hayvan dostu bir yer bulmam gerekiyor. Bu harika bir fikir. İkinizin de rahat hissetmesi çok önemli. Evet, gelecekteki evcil hayvanımın bol miktarda alana sahip olduğundan emin olmak istiyorum. Kesinlikle. Yakınlarda park veya yürüyüş alanları bulunan yerleri arayın. Yapacağım. Evcil hayvanları kabul eden bir topluluğa sahip olmak güzel olacak. Kesinlikle. Bu seçeneklere hep birlikte göz atalım. Teşekkürler. Hayatımdaki bu yeni bölüm için heyecanlıyım. Ders 7. Spor eğitimi. Bu model İngiliz Devlet Okulu spor sistemini takip etmektedir. İlginç. Öğrencilerin gelişimini nasıl etkiliyor? Takım çalışmasını, disiplini ve fiziksel uygunluğu teşvik eder. Anlıyorum. Bu nitelikler kişisel gelişim için gereklidir. Evet, üst sınıf İngiliz erkek çocuklarının bu niteliklere nasıl sahip olduğunu gördü. Bu çok etkileyici. Spora yapılandırılmış bir yaklaşıma sahip olmak harika. Kesinlikle. Öğrencileri hem saha içinde hem de saha dışında zorluklara hazırlar. Bu değerlerin eğitimde yaygınlaştırılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Kabul ediyorum. Bu fikirleri nasıl hayata geçirebileceğimiz hakkında daha fazla tartışalım. Ders 8. Balayı mutluluğu. Sonunda bu muhteşem balayı suite'ine geldiğimize inanamıyorum. Bir rüya gibi geliyor, değil mi? Pencereden manzara kesinlikle büyüleyici. Bu geziden gerçekten beklentilerim çok yüksek, birlikte unutulmaz anılar yaratmak istiyorum. Kesinlikle. Yeni yerler keşfederek burada yaşayabileceğimiz tüm maceraları hayal edin. Bu suite eğlenceli bir günün ardından dinlenmek için mükemmel bir yerdir. Ne düşünüyorsun? Kabul ediyorum. Ambiyans o kadar romantik ki anılarımızı kesinlikle daha da özel kılacak. Şimdiden burada mum ışığında akşam yemeği yerken hayal edebiliyorum. Kulağa mükemmel geliyor. Her anı en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Evet, hadi her anıyı yakalayalım ve yıllarca geriye dönüp bakalım. Ders 9. Taze malzemeler. Marketten taze tavuk göğsü almayı hatırlamam gerekiyor. Kesinlikle. Taze malzemeler yemek pişirmede büyük fark yaratır. Tavuk kullanan favori tarifleriniz var mı? Evet, rengarenk sebzelerle tavada kızartma yapmayı seviyorum. Kulağa çok lezzetli geliyor. Her zaman hızlı ve sağlıklı yemeklerin peşindeyim. Tavada kızartma bunun için mükemmeldir. Hızlı ve çok tatmin edici. Ekstra lezzet için hangi baharatları eklemeyi seversiniz?
Biraz soya sosu ve zencefil yemeği gerçekten güzelleştiriyor. Bir dahaki sefere bunu denemek zorunda kalacağım. Taze malzemeler yemekleri gerçekten zenginleştirir. Ders 10. Hedef kitle. Peki sizce bu proje için hedef kitlemiz nedir? Yaklaşımımızı uyarlamak için tercihlerini dikkatlice belirlememiz gerektiğine inanıyorum. Bu çok önemli. Nelerden hoşlandıklarını anlamak içerik oluşturmamıza rehberlik edecektir. Kesinlikle. Yaslarını, ilgi alanlarını, hangi platformları kullandıklarını dikkate almalıyız. Evet, ayrıca işleri taze ve güncel tutmak için sektördeki trendlere de bakabiliriz. Harika bir nokta. Parmağımızı nabzın üzerinde tutmak önde kalmamıza yardımcı olacaktır. Doğrudan geri bildirim toplamak için de bir anket yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu akıllıca bir fikir. Hedef kitlemizle etkileşime geçmek onlara değerli olduklarını hissettirecektir. Sonuçta hedef kitlemizi tanımak, daha etkili içerikler oluşturmamıza yardımcı olacaktır. Ders 11. Otel tavsiyesi. Peki şehir merkezine yaptığımız yolculukta nerede konaklayacağız? Otel Amber'in muhteşem hizmeti ve konumu nedeniyle şiddetle tavsiye edildiğini duydum. Bu ideal görünüyor. Şehir merkezinde olması keşfetmeyi kolaylaştıracaktır. Kesinlikle. Yakınlardaki en iyi restoran ve turistik mekanların tümüne erişebileceğiz. Ve otel odalarının manzarasının nefes kesici olduğunu okudum. Her sabah o güzel ufuk çizgisine uyandığımı hayal edebiliyorum. Konaklamamızı garanti altına almak için mümkün olan en kısa sürede orada bir oda ayırtalım. İyi bir fikir. Her şeyin mükemmel planlandığından emin olmak istiyorum. Böyle harika bir otelle unutulmaz bir yolculuk olacak. Ders 12. Dijital detoks. Tüm sosyal medya platformlarına ara vermeyi düşünüyordum. Bu canlandırıcı geliyor. Bazen bağlantıyı kesmek önemli değil mi? Kesinlikle. Bize çevremizdeki gerçek dünyaya odaklanma şansı verirdi. Ayrıca dikkatimiz dağılmadan birlikte geçireceğimiz zamanın tadını tamamen çıkarabiliriz. Kesinlikle. Ne kadar anlamlı konuşmalar yapabileceğimizi bir düşünün. Bu fikri seviyorum. Zihinlerimiz ve kalplerimiz için dijital bir detoks gibidir. Bu zamanı yeni hobiler keşfetmek veya daha fazla kitap okumak için kullanabiliriz. Ah, okumayı düşündüğümüz bazı romanlara dalmayı çok isterim. Molamız için bir zaman çerçevesi belirleyelim ve ona sadık kalalım. Ders 13. Kadın örgütleri. Toplumumuzdaki kadın örgütlerini duydunuz mu? Evet, üyelerinin kalbine, ellerine ve sabrına odaklanıyorlar, değil mi? Kesinlikle. Kadınları güçlendirmek için destek ve kaynak sağlıyorlar. Bu çok önemli. Saklıklı yasami ve toplum katilimini nasıl tespit ettiklerini seviyorum. Gönüllü olmayı veya programlarından birine katılmayı düşünmeliyiz. Tamamen katılıyorum. Bu ikimiz için de ödüllendirici bir deneyim olurdu. Ayrıca, değerlerimizi paylaşan benzer düşüncelere sahip kişilerle tanışmamıza da olanak tanır. Ve toplumumuzda olumlu bir etki yaratmaya katkıda bulunabiliriz. Biraz araştırma yapalım ve nasıl yardımcı olabileceğimizi öğrenelim. Ders 14. Restoran planları.
Peki bu akşam yemeğinde ne yapıyoruz? Köse'deki restorana ne dersiniz? Kulağa harika geliyor. Harika bir menüye ve rahat bir atmosfere sahip olduklarını duydum. Evet ve yürüme mesafesinde olmasını seviyorum. Park etme konusunda endişelenmenize gerek yok. Kesinlikle. Orada güzel ve sakin bir yürüyüşün tadını çıkarabiliriz. Ayrıca günümüzü sonlandırmanın güzel bir yolu olacağını düşünüyorum. Hizmet ettikleri lezzetli yemeklerin tadına şimdiden bakabiliyorum. Ben de. Rezervasyon yapmamız gerekip gerekmediğini kontrol edelim. İyi bir fikir. İyi bir masa kuracağımızdan emin olmak istiyorum. Ders 15, Degis'im bizimle baslar. Biliyor musun, son zamanlarda değişim hakkında çok düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Degis'im bizimle baslar ve biz fark yaratabiliriz. Birlik olursak büyük işler başarabileceğimize gerçekten inanıyorum. Kesinlikle. Her küçük çaba daha büyük bir etki anlamına gelir. Toplumumuzda olumlu değişiklikleri teşvik etmenin yollarını bulmalıyız. Bu harika bir fikir. Baslatabileceğimiz bazı girişimler için beyin fırtınası yapalım. Başkalarını davamıza katılmaları ve bir hareket yaratmaları için bir araya getirebiliriz. Birlikte insanlara katılmaları ve fark yaratmaları için ilham verebiliriz. Ekip olarak neler başarabileceğimizi görmek beni heyecanlandırıyor. Ders 16, Fitness motivasyonu. Fitness hedeflerim konusunda gerçekten motive kalmak istiyorum. Bu harika bir zihniyet. Bir egzersiz arkadaşı bulmaya ne dersin? Bu harika bir fikir. Egzersiz yapmayı çok daha keyifli hale getirecektir. Kesinlikle. Ayrıca birbirinizi sorumlu tutabilirsiniz. Ayrıca ne kadar ilerlediğimi görmek için ilerlememi de takip edeceğim. Bu önemli. Kayıt tutmak motivasyonunuzu gerçekten artırabilir. Ve ne kadar küçük olursa olsun her dönüm noktasını birlikte kutlayabiliriz. Bunu seviyorum. Yol boyunca birbirimizi motive etmek eğlenceli olacak. Başlangıç için ulaşılabilir hedefler belirleyelim. Ders 17, Sanat malzemeleri. Yeni bir sanat projesine başlamayı düşünüyordum. Bu heyecan verici geliyor. İhtiyacınız olan tüm malzemelere sahip misiniz? Henüz değil ama bir sanat malzemeleri mağazasına bakabilir veya internetten sipariş verebilirim. Bu iyi bir plan. Kaliteli malzemeye sahip olmak önemli. Kesinlikle. Sizce bu proje için hangi teknikleri öğrenmeliyim? Belki resme geçmeden önce bazı temel çizim teknikleriyle başlayabilirsiniz. Bu sağlam bir temele benziyor. Yavaş yavaş becerilerimi geliştirmek istiyorum. Gelişmeyi görmek için düzenli olarak pratik yapmayı unutmayın. Yapacağım. Bu yaratıcı yolculuğa başlamak için sabırsızlanıyorum. Ders 18, Minik umut dalgaları. Biliyorsunuz, yaptığımız her küçük eylem dünyaya küçük bir umut dalgası gönderiyor. Bu çok güzel bir düşünce. Küçük eylemlerimizin bu kadar büyük bir etki yaratması şaşırtıcı. Kesinlikle. Başkalarına yardım ettiğimizde milyonlarca farklı enerji merkezinden gelen yollarımız kesişir. Sanki hepimiz bu geniş insanlık adına bağlıyız, değil mi?
Evet, ulaşmaya cesaret etmek, bizimki de dahil olmak üzere hayatlarımızı değiştirebilir. Kabul ediyorum. Bazen en çok yankı uyandıran şey en basit jestlerdir. Bir düşünün, gösterdiğimiz nezaket, başkalarına bu iyiliği daha da yayma konusunda ilham verebilir. Kesinlikle. Bu, toplumda önemli değişikliklere yol açabilecek bir zincirleme reaksiyondur. Ve her şey bir kişinin fark yaratmaya karar vermesiyle başlar. Ders 19. Hırsızlar ve hileler. 40 haramiler hakkındaki hikayeleri duydunuz mu? Evet, yaptım. Turistler, insanları kandırmak için kullandıkları hilelerden sıklıkla şikayetçi oluyor. Bu numaralardan bazılarının ne kadar zekice olabileceği oldukça büyüleyici, öyle değil mi? Kesinlikle. Bu bir zeka oyununa benziyor ama kurbanlar açısından ciddi sonuçlar doğurabilir. Doğru ve turistlerin bu hilelerden haberdar olması çok önemli. Farkındalık, bu hırsızların kurduğu tuzaklara düşmekten kaçınmalarına yardımcı olabilir. Bu tür olumsuz deneyimlerin seyahatin güzelliğini gölgede bırakması çok yazık. Kesinlikle. Seyahat etmek korku ve aldatmacayla değil, keyif ve macera ile ilgili olmalıdır. Başkalarının bilgili ve güvende kalmasına yardımcı olmak için bu hikayeleri paylaşmamız gerekiyor. Ders 20. Tüm kulaklar. Tamamen kulaklarım, seni rahatsız eden ne? Son zamanlarda yeni insanlarla tanışma konusunda sorun yaşıyorum. Bu zor olabilir, özellikle de bağlantı kurmaya çalışırken. Evet, bazen sanki herkes kendi dünyasındaymış gibi bunaltıcı geliyor. Anladım, bu görünmez engelleri aşmak zordur. Kesinlikle. Keşke bağlanmayı kolaylaştıracak bir yol olsaydı. Belki ortak ilgi alanlarıyla başlamak bu bağlantıların kurulmasına yardımcı olabilir. Bu harika bir fikir. Ortak zemin bulmak yeni konuşmaların yolunu açabilir. Evet ve başkalarını da iletişime geçmeye teşvik edebilir. Ders 21. Konaklama sorgulaması. Gezimiz için konaklamayı mı düşünüyorsunuz? Evet, konforlu ve merkezi konumda bir otelde kalmayı çok isterim. Harika bir plana benziyor. Aklınızda spesifik bir alan var mı? Ana turistik mekanlara yakın bir yerin ideal olacağını düşünüyordum. Bu sayede ulaşımla vakit kaybetmeden rahatlıkla keşfedebiliriz. Kesinlikle. Ayrıca geziyle geçen uzun bir günün ardından dinlenmek güzel olurdu. Tamamen katılıyorum. Rahat bir otel deneyimimizde büyük fark yaratabilir. Sak. Bütçemize uygun seçenekleri aramaya başlayacağım. Mükemmel. İyi değerlendirmeleri olan bir yer bulduğumuzdan emin olalım. Ders 22. Alışveriş eğlencesi. Eğlenceli bir alışveriş gününe hazır mısınız? Kesinlikle. Etkinlik için mükemmel kıyafeti bulmak için sabırsızlanıyorum. Farklı tarzlara ve trendlere göz atmak her zaman heyecan vericidir. Kesinlikle. Yeni görünümler denemeyi ve yaratıcı olmayı seviyorum. Deneyimi paylaşacak birisinin olması daha da iyidir. Kabul ediyorum. Birlikte alışveriş yapmak daha da özel hissettiriyor. Dışarı çıkmadan önce aradığımız şeylerin bir listesini yapalım. Harika fikir. Bu şekilde dikkatimiz dağılmayacak ve önemli şeyleri kaçırmayacağız.
Evet, odaklanmamıza ve düzenli kalmamıza yardımcı olacak. Ders 23, rahat bir inziva. Kesinlikle. Dağların yakınında rahat bir kulübeye ne dersiniz? Kulağa hoş geliyor. Güzel manzarayı şimdiden hayal edebiliyorum. Evet, temiz hava ve muhteşem manzaralar çok rahatlatıcı olurdu. Ayrıca yürüyüşe çıkabilir ve civardaki patikaları keşfedebiliriz. Kesinlikle. Doğayla bağlantı kurmanın harika bir yolu olurdu. Ve sömine basında keyifli akşamlar geçirebiliriz, değil mi? Kesinlikle. Sohbet ederken sıcak kakaoyu yudumlama fikrini seviyorum. Yogun hayatlarımızdan mükemmel bir kaçış olurdu. Bu macerayı planlamaya başlayalım, çok eğlenceli olacak. Ders 24, göç perspektifleri. İnsanların diğerleriyle aynı şekilde göç edebilmesi ilginç. Evet, gerçekten farklı kültürler arasındaki ortak deneyimleri vurguluyor. Kesinlikle. Herkesin kendi hikayesi ve taşınma nedenleri vardır. Ve bu yolculuklar çoğu zaman yeni fırsatları ve zorlukları da beraberinde getirir. Sağ. Kararlarını anlamak ve saygı duymak önemlidir. Kesinlikle. Göç, bir toplumu pek çok açıdan zenginleştirebilir. Evet, çeşitlilik yeniliğe ve yaratıcılığa yol açabilir. Ve farklı geçmişlere sahip bir topluluk duygusunu teşvik eder. Bu hikayeleri kutlayalım ve başkalarıyla paylaşalım. Ders 25, parti kıyafetleri. Alışveriş merkezinde parti kıyafetlerinin sergilendiği vitrine göz attınız mı? Evet, genellikle her durum için harika seçeneklere sahip olduklarını fark ettim. En son trendlere ve tarzlara nasıl ayak uydurdukları şaşırtıcı. Kesinlikle. Doğru kıyafeti bulmak gerçekten güveninizi artırabilir. Kabul ediyorum. Önemli olan giydiğiniz şeyin içinde kendinizi iyi hissetmektir. Ayrıca farklı stilleri denemek ve size en uygun olanı görmek eğlencelidir. Evet, bu hafta sonu alışverişe çıkma planı yapalım. Bir plana benziyor. Tüm seçenekleri birlikte keşfetmek için sabırsızlanıyorum. Bir patlama olacak. Unutulmaz bir şeyler bulalım. Ders 26, paketleme esasları. Yolculuğumuz için bu eşyaları paketleyeceğimden emin olacağım. Harika. Ayrılmadan önce bilmemiz gereken başka bir şey var mı? Hava durumunu kontrol etmek önemlidir, böylece uygun şekilde paketlenebiliriz. İyi bir nokta. İklime uygun giyinmek gezimizi daha keyifli hale getirecektir. Küçük alımlar için bir miktar yerel para birimi getirmeyi unutmayın. Sak. Elinizde nakit bulundurmak bazı durumlarda çok yararlı olabilir. Cihazlarımız için taşınabilir bir şarj cihazı da getirmeyi düşünmeliyiz. Evet, özellikle navigasyon için bağlantıda kalmak çok önemlidir. Bunu birlikte planladığımıza sevindim, her şeyi kolaylaştırır. Ders 27, iyilik önemlidir. En önemli şey eylemin ardındaki düşünce ve nezakettir. Tamamen katılıyorum. Niyetler çoğu zaman eylemlerin kendisinden daha yüksek sesle konuşur. Bazen küçük bir hareket bile başkaları üzerinde derin bir etki yaratabilir.
Evet, birinin gününü aydınlatabilecek şeyler küçük şeylerdir. Ne kadar küçük olursa olsun her zaman nezaket göstermeye çalışmalıyız. Kesinlikle. Olumlu bir ortam yaratır ve başkalarını da aynı şeyi yapmaya teşvik eder. Ve bize ortak insanlığımızı hatırlatıyor, bağlantıları güçlendiriyor. Evet, nezaket herkesin anladığı evrensel bir dildir. Bu iyiliği gittiğimiz her yere yaymaya devam edelim. Ders 28, Chicago macerası. Chicago'nun Amerika'nın en ünlü şehirlerinden biri olduğunu biliyor muydunuz? Evet, gerçekten muhteşem silüeti ve zengin tarihiyle ön plana çıkıyor. New York, Los Angeles ve Chicago gibi şehirlerin her birinin kendine özgü çekiciliği olması inanılmaz. Kesinlikle. Her şehir farklı bir şeyler sunuyor ve bu da onları keşfetmeye değer kılıyor. Her zaman kalın hamurlu pizzasını ve canlı kültürünü deneyimlemek için Chicago'yu ziyaret etmek istemişimdir. Kulağa çok lezzetli geliyor. Ayrıca oradaki sanat ortamı kesinlikle muhteşem. Müze ve galerilerin birinci sınıf olduğunu, hafta sonu kaçamağı için mükemmel olduğunu duydum. Kesinlikle. Chicago'nun sunduğu her şeye kendimizi kaptırmak için yakın zamanda bir gezi planlamalıyız. Mimariyi keşfetmek ve nehir teknesi turunun tadını çıkarmak için sabırsızlanıyorum. Ders 29, Sesli posta sinirleri. Bazı sistemlerin, bireysel sesli posta için ne kadar alan kullanılabileceğine ilişkin sınırlamalara sahip olduğunu hiç fark ettiniz mi? Evet, yaptım. Beklenmedik bir şekilde alanınız tükendiğinde oldukça can sıkıcı olabilir. Sistemlerin önemli mesajlar için yeterli depolama alanı sağlamasının önemli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Eski mesajları düzenli olarak silmek gibi, sesli postayı daha iyi yönetmenin çeşitli yolları vardır. Bu iyi bir nokta. Çoğu zaman çok geç olana kadar kendiminkini kontrol etmeyi unutuyorum. Belki de sesli mesajlarımızı daha sık silmek için hatırlatıcılar ayarlamalıyız. Harika fikir. Düzenli kalmamıza ve önemli çağrıları kaçırmamamıza yardımcı olacak. Ayrıca telefon deneyimimizi çok daha verimli hale getirecek. Sesli mesajlarımızın üstesinden gelmek için birlikte bir plan yapalım. Ders 30, Yemek pişirme zorlukları. Aslında en iyi aşçı değilim ama denemeye hazırım. Ruh budur. Yeni tarifler denemek çok eğlenceli olabilir, özellikle de kolaysa. Benimle paylaşabileceğiniz kolay tarifleriniz var mı? Evet. Basit bir makarna yemeğiyle başlamaya ne dersiniz? Kulağa mükemmel geliyor. Makarna her zaman kalabalıkları memnun eder. Kesinlikle. Sadece bazı temel malzemelere ihtiyacınız var ve hazırlanması hızlı. Çok fazla güçlük çekmeden lezzetli bir şeyler yapma fikrini seviyorum. Ve alistiginizde farklı lezzetleri deneyebilirsiniz. Denemek için sabırsızlanıyorum. Birlikte yemek pişirmek harika bir bağ kurma deneyimi olabilir. Ders 31, Düğün gelenekleri. Vartiyerinin mavi olduğunu duydun mu? Evet yaptım. Düğünler için geleneksel, mavi bir şeyin bir parçası. Susan'ın görünüşünü tamamlamak için gerçekten eski bir şeye ihtiyacı var. Kesinlikle. Büyükannesinin yüzüğü mükemmel bir dokunuş olur diye düşünüyorum. Bu çok güzel bir fikir. Kıyafetine manevi bir değer katacaktır.
Kesinlikle. Böyle özel bir günde aile geleneklerini onurlandırmanın güzel bir yolu. Düğünlerin bu anlamlı unsurları nasıl bünyesinde barındırdığını seviyorum. Töreni gerçekten daha kişisel ve unutulmaz kılıyorlar. Yüzüğü bulmasına yardım edelim ve büyük gün için her şeyin mükemmel olduğundan emin olalım. Ders 32, Sirk deneyimi. Sirkteki sanatçıları izlerken o kadar gergindim ki. Gerçekten mi? Düşmelerinden neden korktunuz? O kadar tehlikeli görünüyordu ki. Onların güvenliği için endişelenmeden edemedim. Bu duyguyu anlıyorum. Ama yaptıkları işte inanılmaz derecede yetenekliler. Bu doğru. Endişelerime rağmen sirkte genel olarak çok güzel vakit geçirdim. Atmosfer o kadar canlı ve heyecan verici ki, keyif almamak elde değil. Kesinlikle. Palyaçolar ve akrobatlar kalabalığı nasıl eğlendireceklerini gerçekten biliyorlar. Ben de hayvanları sevdim. Deneyime özel bir dokunuş katıyorlar. Bir dahaki sefere biraz gergin olsam bile kesinlikle tekrar giderdim. Ders 33, Seyahat kabusları. Geçtiğimiz günlerde seyahat ederken kabus gibi bir deneyim yaşadım. Ah hayır. Bunu nasıl hallettin? Durumu havayoluna bildirdim ve şikayet formu doldurdum. Bu iyi. Bir şeyler ters gittiğinde konuşmak çok önemlidir. Kesinlikle. Uçuş sırasında karşılaştığım sorunları bilmelerini istedim. Umarız geri bildiriminizi ciddiye alırlar ve hizmetlerini geliştirirler. Umarım. Seyahat ederken işlerin planlandığı gibi gitmemesi sinir bozucudur. Kesinlikle. Ama en azından durumu çözmek için doğru adımları attınız. Evet ve deneyimlerimi her zaman belgelemeyi öğrendim. Ders 34, Açık iletişim. Herhangi bir sorunuz varsa sormaya çekinmeyin. Teşekkürler. Bu konuda bu kadar açık olmanı takdir ediyorum. Elbette. İletişimin anlamanın anahtarı olduğuna inanıyorum. Tamamen katılıyorum. Her şeyi çok daha kolay hale getiriyor. Ayrıca, herhangi bir karışıklığın hemen giderilmesine yardımcı olur. Kesinlikle. Soru sorabileceğimi bildiğimde kendimi her zaman daha rahat hissederim. Bu doğru bir tutum. Birbirimizi düşüncelerimizi paylaşmaya teşvik etmeliyiz. Evet, herkes için destekleyici bir ortam yaratır. Birlikte çalışmaya devam ederken bu açıklığı koruyacağımıza söz verelim. Ders 35, Parmak gerçekleri. Parmaklarımın ellerimin bir parçası olduğunu biliyor muydun? Evet. Ellerimizin bu kadar çok parçadan oluşması büyüleyici. Herkes gibi benim de 10 parmağım ve 10 tırnağım var. Bu doğru. Parmaklarımız günlük işler için çok önemlidir. Yazmamıza ve hatta kendimizi ifade etmemize yardımcı olurlar. Kesinlikle. Hiç düşünmeden ellerimize bu kadar güvenmemiz şaşırtıcı. Çoğu zaman onları hafife alıyorum ama gerçekten çok önemliler. Evet, küçük şeylerin değerini bilmek büyük farklar yaratabilir. Ellerimize ve parmaklarımıza dikkat etmeyi unutmayalım.